Yemek Okulumuza hoş geldiniz. Bugün size çok basit, çok lezzetli bir limonata tarifi vereceğim. Limonatayı seven de sevmeyen de hepsinin böyle ya çok güzelmiş ya, gerçek limonata buymuş, ben bugüne kadar limonata içmedim falan dedirtebileceği bir tarif olduğunu iddia ediyorum. Ve güzelliği de yaklaşık 2 dakika içerisinde hepsini size özetleyeceğim. 5 tane limonum var. Buradaki en önemli şey limonların mumlu olmaması. Elmanın kabuğunu böyle güzelce bir bıçağın tersiyle falan böyle şey yaptığınızda arkasına böyle bir parafin, aslında bildiğimiz bizim evde olan mumların kalıntısı gibi bir şey gelmesi lazım. Öyle olan, eğer limonunuzda öyle bir şey varsa, böyle sürttüğünüzde beyaz bir şey geliyorsa ondan yapmayın. Çünkü limonatanın lezzetini veren içindeki suyu değil, dışındaki kabuğu. Birinci kural. Şimdi rendenin çeşit çeşit tarafları var. Burada en küçüğünü kullanacağız. Limonu rendeliyorum. Ama burada mühim olan şey şu. Bu beyaz kısım acı. Bu beyaz kısmı değil, yani bu sarı kısımda kalması lazım. Bu beyaz kısma kadar eğer inerseniz limonun acısını almış olursunuz. Şimdi bunu ben böyle rendeleyeceğim. Şimdi 5 tane limonun her tarafını güzelce rendeledim. Beyaz yer çıkarmadan rendeledim. Bütün mutfakta inanılmaz güzel bir şekilde koktu. Şimdi bir tane böyle kap alıyorum, cam. Hatta böyle direkt bunun içerisine de yapabilirsiniz. Şimdi bunu direkt bıçağın tersiyle hepsini bu kaba alıyorum. Şimdi bunun içerisine bunun lezzetini tam çıkarabilmesi için şeker ekleyeceğim. 5 çorba kaşığı şeker normalde, ama ben daha az şekerli seviyorum. 3 kaşık koyacağım. Şeker koydurma bize Refika diyorsanız da bunu birazcık ezip balla karıştırıp birazcık öyle bekletebilirsiniz. Hikaye şekerle beraber hani lezzet şekerden daha güzel bir şekilde geçebiliyor. Ezmek için iyi bir zımpara gibi de aslında çalışıyor. Bir de ideali bunu bir gece bekletmek. Bir gece beklettiğimizde tam o bütün kabuğu böyle bertaraf ediyor ve o lezzeti çıkarmış oluyor. Ama şu an öyle bir vaktimiz yok, sizin de olmayabilir. O yüzden birazcık daha fazla böyle uğraşıyorum ezmek için. Ve şekerin bu çıtırtısı var ya, bu ses. Bu sesi tamamen gidene kadar kaşığın tersiyle ezeceğim. Şimdi böyle iyice ahı çıktı, vahı kaldı. 5 tane limonum vardı. Onların şimdi artık suyunu sıkıp içine ekleyebilirim. Şimdi mesela bu limonun diğerine göre birazcık daha, hatta bayağı daha sert. Bunu sıkarken zorlanabilirim. Onu zorlanmamak için aklınızda olsun, şöyle bir tezgahın üzerinde bir gitsin gelsin. O içindeki kesecikleri böylece bastırarak patlatın ki kestikten sonra kesince hop diye daha hemen şşt diye zaten böyle sular hemen akıyor. 5 limonun suyunu ekliyorum. Tam bütün bu son kalanları da. Bu arada içine yani bu limon otundan, melisa'dan veya böyle bir parça kumkat veya mandalina da olabilir. Böyle farklı turunçgillerin kabuklarını, lezzetli, güzel kokan veya böyle güzel otlardan birer parça ezip, onu da havanda ezip koyabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bu aşağı yukarı oldu. Şimdi bunu hemen içiyoruz. Bu arada bu limonları atmıyorum. Bizim şimdi ellerimiz yemekten çıkmıyor ya, işte pancar yapıyoruz falan, böyle hep böyle lekeleniyor. Ve onu temizlemenin en iyi yöntemi akşam eve gitmeden evvel parmaklarımıza bu bitmiş, kullanılmış olan limonlarla yıkamak. Herhangi bir sabundan, herhangi bir leke çıkarıcıdan çok daha iyi, eldeki lekeler falan iyi geliyor, aklınızda olsun. Şimdi evet, bu karışıma suyu ekliyorum. 1 litre içme suyu. Sonra üstüne şimdi limon kabukları tane tane gibi ya, onu güzelce süzmem gerekiyor. Dediğim gibi bu hafif biraz daha mat. Bir gece bekletmediğimiz için, bir gece bekletsek daha da böyle parıl parıl olacak. Limonatayı artık süzebilirim. Şöyle, şimdi bu en son kalan parça var ya, posa gibi olan, bunu iyice bastırın çünkü en lezzetli kısım aslında burada.
Azıcık şerefinize içeceğim. Biliyorum şu an Tunç tükrüğünde boğulmak üzere ama ne yapalım, burada olmanın bal tutan parmağını yalar. Bayağı iyi bu arada. Son ipucunu söylemek istiyorum. Ben bunu düz sudan değil, Refika sodadan yapabilir miyim? Evet, yapabilirsiniz. Refika, ben şeker kullanmak istiyorum, bal kullanmak istiyoruz. Tadı hafif böyle çiçekimsi, birazcık bozulacaktır ama yapabilirsiniz. Hiç ben şeker kullanmak istemiyorum derseniz limonlu ama güzel, lezzetli bir limonlu bir su olur. Ama bu karizmada olur mu emin değilim. Bizden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse ne olur aşağıda videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı. Çok kolay bu limonu, yani tek bir limon var ve su var. Bu tarifi yapıp sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ona da bak Refika'nın tarifinden yaptım falan derseniz bizden mutlusu olmaz. Görüşürüz. Bu limonata tarifimi beğendiyseniz size çok güzel başka bir videom var. Ona buradan ulaşabilirsiniz. Bu saate kadar ya biz abone değiliz, bu enteresan bir kanalmış diyorsanız sizin adınıza bir bardak soğuk limonata içiyorum. Çünkü çok şey kaçırmışsınız. Onun için hala daha fazla kaçırmamak için de buradan abone olabilirsiniz.